Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan ve bugün size Louis Armstrong'la ilgili çok böyle bilinmeyen bir hikaye anlatacağım. Ama biraz Louis Armstrong'dan da bahsedelim isterim. Louis Armstrong bildiğiniz gibi böyle cazın ilk usta doğaçlamacılarından biri. Hatta kimilerine göre babalarından, hani founding father'larından, kurucu babalarından biri denebilir. Çünkü 20. yüzyılın başlarında, 1900'lerin başlarında böyle ragtime'dan işte müzik yavaş yavaş caz adını bugün verdiğimiz o tarza dönmeye başlarken Louis Armstrong'un çok büyük etkileri var. Zaten mutlaka defalarca dinlemişsinizdir. Çok iyi bildiğimiz, çok daha sonraki yıllarda kaydedilmiş bazı parçaları var. İşte What a Wonderful World var, La Vie en Rose var, benim çok sevdiğim Kiss to Build a Dream On var. Sayısız parça sayabiliriz. Ella Fitzgerald'da harika albümleri var mesela, onları da bilirsiniz. Louis Armstrong çok önemli bir müzisyen ve hep böyle şey olarak biliriz ya onu, hani o eski fotoğraflarında, hatta videolarında, röportajlarında böyle hep 32 diş gülen, çok sempatik, böyle kocaman yanaklı, tatlı böyle falan, böyle bir adam olarak biliriz. Gerçekten de öyleymiş. Hatta bu yüzden vaktinde çok şey almış, yani eleştiri de almış başka müzisyenlerden. Oraya geleceğim bir noktada ama biraz hayatına bakalım istiyorum. 1900'lerin başındaki müziğin durumuna biraz bakalım istiyorum. Çünkü bugün Cutting Contest adı verilen bir konseptten bahsedeceğiz. 1900'lerin başlarında, 1900'lerin başında çok aslında yaygın olan bir konsept Cutting Contest. Nedir bu? Bir çeşit müzikal düello aslında. Böyle 1920'lere kadar çok ciddi devam etmiş ama ondan sonra biraz daha artık sembolik bir hal almış bu düellolar. Ama konu şu: esas piyanistler arasında böyle bir mekanda iki piyanistin atışması gibi düşünün ve daha iyi olan kazanıyor ve kazanan da diğerinin işini, yani bir orkestradaki veya bir mekandaki işini alıyor. Çok ciddi bir şey, yani bayağı para falan kaybediyorsunuz bu cutting contestleri kaybettiğiniz noktada. O yüzden aslında piyanistler arasında çok ciddi ama hani başka enstrümantistler arasında da, işte ne bileyim trompetçiler, saksafoncular vesaire arasında da aslında bu cutting contestler varmış. Hatta şöyle de bir şey var, bu aslında bambaşka bir bölüm olabilecek bir konu. Meşhur işte Charlie Parker'ın sahnede bir cutting contest sırasında başka bir saksafoncuyla çekişirken, atışırken diyeyim, çok genç yaşlarında işte çok kötü çaldığı için rivayete göre arkadan ona sahneden insin diye zil atmışlar. Yani davulun zilini atmışlar. İşte Bird filminde de vardır, Clint Eastwood'un yönettiği o sahne vardır. Charlie Parker'ın da müzikal kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olduğu söylenir ve o da bir cutting contest'te gerçekleşmiştir. Şimdi cutting contest konusunu böyle netleştirdiysek Louis Armstrong'a biraz dönelim. Louis Armstrong 1900'lü yılların başında, yani kariyerinin başında aslında King Oliver'la çalışıyordu. Yani King Oliver aslında ismi Joe Oliver olan, müzisyenler arasında Papa Joe olarak da bilinen böyle bir baba figürü yani. O çok önemli bir figür. O dönemin en önemli müzisyenlerinden biri. Çok önemli işte bir orkestrası var ve Louis Armstrong'un yeteneğini çok erken yaşta keşfedip Louis Armstrong'u da orkestrasına aslında alıyor. King Oliver alıyor. Hatta şöyle şeyler söylenir. Yani Louis Armstrong çok yetenekli olduğu için ve King Oliver da bunun farkında olduğu için ona böyle pek işte o soloları daha az veriyor. Daha az korus çaldırıyor falan. Biraz sanki onu daha çok orkestrasında daha uzun süre tutabilmek için o yeteneğini biraz daha az gösteriyor dışarıya gibi durumlar var. Ama Louis Armstrong her ne kadar böyle rivayetler olsa da bunu ilerleyen yıllarda reddetmiş. Yani yok öyle bir şey demiş. Ben zaten çok memnunum orada hayatımdan. Hatta demiş King Oliver bana kol kanat gerdiği için ve bana yol gösterdiği için de her zaman çok minnettar oldum demiş. Neyse efendim, işte King Oliver orkestrasında çalarken Louis Armstrong bir gün Chicago'da bir konser verecekler. Daha doğrusu zaten sürekli çaldıkları bir yerde tekrar sahneye çıkacaklar. Ve olayda, bizim bugün ele alacağımız olayda, daha doğrusu olaylardan bir tanesi de orada cereyan ediyor. Bir gün yine Chicago'da King Oliver Orkestrası, işte Louis Armstrong da var ve bu arada Louis Armstrong ikinci korne veya ikinci trompet çalıyor, yani hani birinci de değil, öyle bir durum var. Mekanda çalarken çok önemli, o dönemin çok önemli trompetçilerinden bir tanesi olan, çok meşhur, çok sevilen böyle işte halk arasında Johnny Dunn isimli bir müzisyen geliyor mekana. İşte dinlemeye geliyor. Johnny Dunn mekana gelmiş, dinlemiş. Tabii Johnny Dunn bu arada çok sevildiği için insanlar Johnny Dunn geldi, belki o da çıkar bir şeyler çalar falan, böyle bir merak da var, heyecan da var. Louis Armstrong'un ismi de biraz olduğu için acaba bir cutting contest izler miyiz durumu da var. Ama tabii cutting contestler artık o noktada böyle hadi biz şimdi bir cutting contest yapıyoruz şeklinde gelişmiyor. Şöyle gelişiyor mesela efendim. Johnny Dunn geliyor, biraz dinliyor ve diyor ki çocuk sen bu işi bilmiyorsun, ver şu trompeti bana da sana göstereyim diyor. Mesela böyle bir şey yapıyor. Gerçekten bunu söylüyor bu arada. Louis
Louis Armstrong tepkisiz kalıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ama King Oliver bunu duyunca çıldırıyor. Yani sahnede o da zaten o sırada. Yavaşça gidiyor. Çok kızgın ama belli etmemeye çalışarak Louis Armstrong'un yanına gidiyor ve kulağına "Go get him" diyor. Yani git ona göster diyor. Johnny Dunn trompeti alıyor, çalmaya başlıyor. Ortalık yıkılıyor yani. İnsanlar Johnny Dunn'ı çok seviyorlar. Gerçekten çok iyi alkış alıyor falan. Sonra Louis Armstrong'a veriyor. Sıra onda. O artık gösterecek kendisini. Ve gerçekten inanılmaz bir performans. İnsanlar artık yani ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çılgına dönüyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Çok beğeniyorlar. Ve Johnny Dunn'a göre o kadar daha fazla bir reaksiyon alıyor ki, alkış alıyor ki Johnny Dunn'ı bu performans sonrasında mekanda gören olmuyor. Efendim böyle bir durum var. Yani Johnny Dunn yavaş yavaş mekanı terk etmiş. Çünkü Louis Armstrong'un performansından o da çok etkilenmiş. Demiş ki yani çocuk gerçekten çalabiliyor. Tabii bu olay sonrasında Louis Armstrong'un ismi daha hızlı ve daha güçlü şekilde de yayılmaya başlıyor. Çünkü hani çok sevilen bir karakter olan Johnny Dunn'la yaptığı tırnak içindeki düelloyu Johnny Dunn'ı hani yerin dibine sokacak şekilde üstün bir şekilde kapatıyor. O yüzden ismi daha hızlı yayılmaya başlıyor. Ve hatta o günden sonra da King Oliver artık Louis Armstrong'a daha farklı davranıyor. Yani artık çocuk o birinci trompeti hak etti veya işte daha fazla solo almayı, daha uzun koruslar çalmayı hak etti gözüyle bakıyor. Dolayısıyla artık King Oliver da Louis Armstrong'un bu yeteneğinin çok net bir şekilde görüldüğünü bildiği için artık onu pek zincirlememeye, o ket vurduğu yeteneğini biraz daha serbest bırakmaya, dolayısıyla aslında Louis Armstrong'u biraz daha kendine bırakmaya başlıyor o günden sonra. Ama tabii bu haber çok hızlı bir şekilde yayıldığı için bu düello haberleri işte Johnny Dunn'la atıştılar, şöyle oldu, böyle oldu ve çok agresif bir çalma stilinde olduğu için Louis Armstrong gittikleri şehirlerde bazen lokal müzisyenler yok canım böyle bir şey olamaz, bu trompetinde hile vardır, bunun bir şey vardır, böyle çalıyor olamaz falan diyorlarmış. Özellikle de senfonilerde çalan müzisyenlerin böyle bir yaklaşımı varmış ki o dönemde aslında trompetler özelinde söylüyorum hani bu daha tiz sesleri çıkabilmek için ağzı kısmını veya işte boruları modifiye edip daha dar hale getirdiklerini bazı müzisyenlerin, bu bilinen bir şey yani o çok tiz seslere çıkabilmek için. Ama bunun karşılığında bunu böyle yaptığınız zaman da bu sefer o pes sesleri, alt sesleri almanız zorlaşıyor. Çünkü oralara inemiyor enstrüman gibi bir durum oluyor. Veya siz inemiyor oluyorsunuz yeterince güçlü değilseniz. Ama Louis Armstrong'un öyle bir durumu yok. Yani Louis Armstrong en tize de çıkıyor, en pese de iniyor, oradan oraya gidiyor. Notaların arasında adeta uçarak dans ediyor durumunda. O yüzden çok dikkat çekiyor bu. Dolayısıyla bazı konserlerde Louis Armstrong trompetini çalmadan önce, performans vermeden önce lokal bir müzisyen, işte o bölgenin yerel trompetçilerinden biri geliyor, sahneye çıkıyor, işte o biraz çalıyor Louis Armstrong'un trompetiyle. İşte bakıyor ki yani bir hile yok alette. Gayet normal, son derece standart bir trompet. Louis Armstrong'a geliyor ve Louis Armstrong bu sefer uçmaya başlıyor işte aynı trompetle. Dolayısıyla aslında mesele enstrümanda değil, mesele onu çalan kişide. Tıpkı Louis Armstrong'un bu düellodaki o eşsiz performansı gibi De Vielle Mania Opera de Paris'te müziği mükemmel bir güce dönüştürür. Opera de Paris'in bu çok zarif detayları hem evinize harika bir estetik katar hem de 95 desibellik ses gücü müziğin her notasını çok güçlü bir şekilde evinizde duymanızı sağlar. Louis Armstrong'un trompetinden çıkan o eşsiz güçlü notaları tam anlamıyla gerçekten duymak istiyorsanız De Vielle Mania Opera de Paris tam size göre. Elbette Johnny Dunn gibi çok önemli, çok nam salmış, halkın çok sevdiği bir müzisyenle girdiği düellodan üstün çıkan Louis Armstrong'u bundan sonraki kariyerinde de böyle benzer challenge'lar bekliyordu ki bir sonraki de zaten yine Chicago'da yine çok önemli bir müzisyen olan Freddie Cappert'la gerçekleşiyor. Bu hikayeyi de aslında o dönem King Oliver Orkestrası'nda piyano çalan ve daha sonra Louis Armstrong'un eşi haline gelen Lil Hardin'den dinliyoruz. O da çok önemli bir piyanist. Ve bir yandan da aslında Louis Armstrong Chicago'ya yeni geldiğinde orkestraya, King Oliver Orkestrası'na ona biraz yol gösteren, biraz işte nasıl giyineceksin, nerede nasıl duracaksın, nasıl konuşacaksın gibi öğreten, yani aslında kendi deyimiyle Louis Armstrong'un içindeki taşralıyı şehirliye dönüştüren, öyle demiş, bir rolü var. Louis Armstrong da onun fikirlerine çok değer veriyor bu arada. Bu hikaye için önemli. Lil Hardin şöyle anlatıyor efendim. Diyor ki bir gün Chicago'da yine çalıyoruz. Böyle nispeten alçak bir sahnemiz var ve içeri Freddie Capert girdi diyor. Freddie Capert da çok önemli müzisyen çünkü daha önce King Oliver, yani Louis Armstrong'un ustası, onunla rekabet etmiş. Yani Freddie Capert'la rekabet etmiş ve üstün çıkmış. Dolayısıyla artık ortamda yenilmesi gereken bir böyle ana şövalye varsa o aslında Freddie Capert. Freddie Capert, Louis Armstrong'un önünde durup bu alçak sahnenin önünde uzun uzun dinliyor. Böyle dik dik bakarak onu dinliyor. Dinliyor. Ve sonra diyor ki, çocuk enstrümanını bana ver.
Louis Armstrong şöyle bakıyor. Çok sakin kalıyor. Sadece omzun üstünden dönüp şöyle bir Lil Hardin'e doğru, piyanonun başındaki Lil Hardin'e doğru böyle bakıyor, ne yapayım der gibi. Lil Hardin ver diyor enstrümanı. Uzatıyor trompetini Louis Armstrong ve Freddie Capert çalmaya başlıyor. Çok da güzel çalıyor. Çok iyi müzisyen. Güzel de bir alkış alıyor. Ve sonra enstrümanı Louis Armstrong'a geri veriyor. Lil Hardin diyor ki ben hayatımda o gün Louis Armstrong'un verdiği performans gibisini bir daha hiçbir yerde duymadım. Hayatımda duyduğum en iyi trompet performansıydı ve insanlar alkışlamak için, dans etmek için artık masaların üstüne çıkmış durumdaydı. Zaten Freddie Capert da aradan sıvışmış, gitmiş, görmedik bir daha. Çünkü Louis Armstrong'un çok iyi olduğunu anlamıştı diyor. Ve ekliyor. O günden sonra bir daha hiç kimse Louis Armstrong'dan enstrümanını istemedi. Louis Armstrong'un, çok iyi bir trompetçi olan Louis Armstrong'un gerçek anlamda neler yapabildiğini gerçekten duymak istiyorsanız onu kızdırmanız lazım diye de ekliyor Louis Armstrong'un eşi Lil Hardin. Efendim bugün size bu çok sempatik, hep 32 diş gülen, o işte tonton haliyle bildiğimiz Louis Armstrong'un sinirlendiği zaman, kızdığı zaman, böyle bir meydan okumayla karşılaştığı zaman nasıl bir müzikal canavara dönüştüğünün hikayesini anlattım. Jam Session'ı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.